Faselis öğren yerine girerken şu karşı taraftaki yoldan geliyoruz ve ilk karşımıza bu koy çıkıyor. Burası ilk liman. Kuzey Limanı olarak da biliniyor. Burada bayağı kaba taşların olduğunu söyleyebilirim. Denizin içi oldukça taşlık. Yüzerken pek ayağı yere dokundurma imkanı yok. Ve kumsal da çok sınırlı. Bu alan aslında şöyle dikkat edilirse eğer bayağı bir kumsal imkanı sunuyor ama pek kullanılmıyor. Çünkü şurada belki de geçişi zorlaştıran bir kısım olduğu için. Ben burada dalış yaptığımda suda çok çeşitli balıklar vardı. Mesela zarganalar vardı. Birçok insana zargana itici gelebilir ama bana çok sevimli görünen bir balık. Yani hiçbir zaman yemeği aklımdan geçirmiyorum tabii. Bana kalsa ben et yemeyeceğim ama bana kalmadığı için yemek zorundayım. Şimdi buradaki suyun berraklığına diyecek yok. Yani o kadar temiz ki, bu kadar temiz suyu ben sadece belli yerlerde gördüm. Mesela buraya yakın yerlerden biri Demre'de bu kadar temiz bir su vardı. Burada da yine aynı keyfi sunuyor. Tabii çok taş olmasa burada yüzmek daha keyifli olabilirdi ama şu haliyle bile çok keyifli. Burada yüzmek gerçekten keyifli ama işte deniz ayakkabısı olması iyi olur. Çok daha temiz bir suyu var. Çok kalabalık da olmadığı için burada mutlaka bir suya girmek gerekiyor. Orta limanın olduğu kısım biraz daha ağaçlık bir alan. Ağaçlar eski eserlerle daha iç içe girmişler ve hemen kenarda şu anda yüzülen alana doğru ilerliyorum. Şimdi burada suyun altının nasıl olduğunu hep beraber değerlendireceğiz. Kestanelerden dolayı daha ileriye ilerleme imkanı yok. Çok sıkıntılı bir tür bu. Aşırı derecede uzun. İyi ki öbür taraftaki taşlıklara gelmemiş henüz. Maalesef bizim çocukluğumuzdaki gibi değil kestaneler. Başka bir yerden gelmiş, başka bir tür aşırı derecede uzun dikenleri var. Belki de Ege ve Akdeniz'i tamamen bunlar kaplamış. Çünkü çok uzun zamandır o her zaman görmeye alışık olduğumuz dikenleri daha kısa olan tür neredeyse artık hiç görmüyorum. Evet. Orta liman bu şekilde. Burada hemen hemen hiç dalga olmuyor. Zaten tam ağızda bir yükselti var. O kadar korunaklı ki burası. Dışarıda deniz kudursa bile bu kısım dalgasız kalıyor. Bazı insanlar kumdan pek hoşlanmazlar. Bazı insanlar da çakılı severler. Burası biraz daha onlara hitap eden bir yer. Daha korunaklı bir yer. Bu kısım akşam saatlerinde başlayan, yani öğleden sonra başlayan rüzgarı çok fazla almıyor. Hemen şu su kemerinin
Öbür tarafında park yeri var. Yazın orası tamamen doluyor araçlarla. Faselis öğren yerindeki yiyecek içecek satılan nokta burası. Fiyatlar biraz yukarıda, onu söylemem gerekiyor. Burası da güzel düşünülmüş bir yer. Tek sıkıntı, arabalar buradan devamlı geçtiği için bir tozuma var. Açıkçası ben burada pek fazla yiyip içmek taraftarı değilim. Belki bir şeyler alınıp geçilebilir. Şu çantalar ne kadar acaba? Kaç? 69 lira. Pahalıymış, hiç beklediğim gibi değil ya. Yani bisküvi, çikolata tarzı şeyler market fiyatının bir hayli üzerinde. Dolayısıyla gelirken tedarikli gelmek mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Burası Faselis Antik Kenti'nin hemen plaj gerisinde güney limanı olarak bilinen kısım ve burası çok güzel yeşil, ağaçlık bir alan. Araçları insanlar yaz sıcağında bu alana bırakıyorlar. Bu araçları tabii koruyor. Yaz sıcağında özellikle plajda şemsiye altında kalmak istemeyen misafirler ağaçların altını tercih edebiliyorlar. Esas enteresan olan, burada biz Faselis'te denize girerken hala tepede karların kalmış olması. Arkada karlar var şu anda. Faselis koyu etraftaki diğer plajlardan farklı bir kuma sahip. Antalya bölgesinin genelinde çakıl taşı olduğunu düşünecek olursak bir hayli ilginç bir durum bu. Lara bölgesinde de tabii ki kum var. Aslında Konyaaltı'nda da kum var. Fakat çakıl yoğunluklu bir kum ve kum iri taneli. Faselis'teki kum çok ince bir kum. Farklı bir kum. Hemen bunun yanı başındaki koyda da kum var ama o da kalın bir kum. Hal böyleyken bende bir taşıma kumla oluşturulmuş bir plaj düşüncesi oluşuyor. Tabii ki bu bundan yüzlerce, binlerce yıl önce yapılmış olabilir. Suya daldığım zaman suyun içinde giden bir taş yol gördüm. Yani oralarda belki de iskele vardı daha önceden. Bu şekilde bir kumluk alanın oluşmasının bir ihtimali de doğa zaman içerisinde buradan eğer su gelip buraya indiyse su, yani dereler, akarsular burayı bu şekle getirmiş de olabilir tabii ki. Faselis'in doğası muhteşem. Antalya merkeze yakın, ki burası da 50 kilometre. Tüm plajlar içinde benim en favori yerim burası. Koyun içindeki su diğer yerlere göre daha sıcak oluyor ve daha erken ısınıyor. Konyaaltı'nda şu anda su ısısı buradan en az 3-4 derece, belki 5 derece daha düşüktür. Ayrıca rüzgara karşı da korunaklı bir yer. Şu anda karşıdan gelen 20 kilometrelik rüzgarda yaptığı dalgalar işte bu kadar oluyor. Şimdi kuş bakışı biraz daha iyi Faselis'in haritasını anlayabiliriz bu noktadan bakarak. Kuzey cephesi, şu ağaçların içinde kalan alanda orta liman ve güney limanı. Şimdi burada ilginç olan, demin de bahsettiğim, hemen bu tepenin öbür tarafındaki plajın kum yapısı Faselis'inkinden oldukça farklı. Kalın bir kum, suyun derinliği de farklı. Konaklamak için uygun olabilir çünkü Faselis'te belli bir saatten sonra durmak söz konusu değil. 6,5-7,5 gibi bir saatte, bu kışın daha düşük, yazın daha fazla oluyor. Faselis koyundan çıkılıyor. Koydan çıkılıyor derken, yani Faselis
antik bir kent olduğu için buranın belli saatler arasında hizmet verdiğini anlatmaya çalışıyorum. Bu saatten sonra eğer denizde tekneniz yoksa ve orada konaklamıyorsanız bu plaj ve bu alanı kullanma imkanınız olmuyor. Ama her zaman olduğu gibi denizden gelip burada konaklayanlar tabii bu kısıtlamadan etkilenmiyorlar. Karadan gelip buranın tadını çıkarmak ve geceliğin konaklamak için şu alan uygun olabilir. Muhtemelen karavanla gelip şu bölgede bir kamp yapma imkanı olabilir. Buna bakmak lazım. Bu bölge eşsiz. Daha önce de söylediğim gibi bu bölge kesinlikle bence Akdeniz içinde değil. Burası Güney Ege olarak sınıflandırılması gerekir. Yani Teke Yarımadası'nın tamamı Güney Ege. Aynı coğrafik yapıya ve aynı bitki örtüsüne sahip. Buranın da böyle bir sit alanı olması, bir antik kent olması ve girişinin Turizm Kültür Bakanlığı tarafından kontrol altında olması bana göre çok önemli bir kazanç. Başıboş kalması her zaman sorun yaratıyor. Daha önce de savunduğum bir tez vardı. Bu tip güzel yerlerin korunması için buraların halka açılması ama belli kontrol ve kuralların geçerli olması orayı daha iyi koruyor. Burada da bunu görüyoruz gene. Güneşin altında bir başka güzel. Suyun berraklığı harika. Faselis'te bizi bekliyor. Burasının en kalabalık olduğu zamanda dahi ben sorun çıktığını görmedim. Yani plaj herkesi almaya yetecek kadar büyük. Ağaçların altındaki kısımla birlikte kıyı herkesi almaya yeterli bir alan. Deniz sığ olduğu için çok geniş bir alanda yüzme imkanı sağladığı için en kalabalık zamanda dahi yeterince imkan sunuyor. Alan tabii çok güzel organize edilmiş. Burada duşlar, tuvalet, öbür liman tarafında da var. Şurada kapalı büyük tuvalet, bayan erkek ve duşlar mevcut. Bazen duşlardan bazıları kapatılıyor fakat bu daima açık kalıyor. Giyinme kabinleri, yani eksik yok. Hiçbir problem yok. Çok otantik bir şekilde tasarlanmış. Yani göze batan, rahatsız edici hiçbir şey yok.